dünyanın atmosferinin ötesinde derinlerde gizlenmiş ve insanlık tarihine ışık tutmuş bir serüven var. Bugün uzayın karanlık sınırlarında dolaşan gizemli varlıkların hikayelerine bir göz atalım. Uzaya gönderilen ilk canlılar sadece tarihin sayfalarında değil, uzayın sessiz koridorlarında da bir iz bıraktı. Bu canlılar insanlığın sınırlarını zorlayan uzayın derinliklerindeki gizemi keşfetmek için cesur adımlar atan öncülerdi. Onların hikayeleri sadece uzayı değil, insanlığın da sınırlarını nasıl genişlettiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Gelin bu gizemli yolculuğa birlikte çıkalım. Laika isimli köpek, tarihte insan yapımı bir uzay aracında gönderilen ilk canlıydı. Sovyetler Birliği tarafından 1957'de Sputnik 2 adlı uzay aracında uzaya gönderildi. Laika'nın görevi uzaydaki koşullarda canlı varlıkların hayatta kalabilirliği hakkında bilgi toplamaktı. Laika 1954 yılında Moskova'da bir sokak köpeği olarak bulundu. O dönemdeki uzay çalışmaları için eğitildi. Maalesef uzay aracındaki teknoloji o kadar gelişmemişti ki Laika'nın geri getirilmesi veya canlı olarak dünyaya dönmesi mümkün değildi. Sputnik 2'nin fırlatılması ile birlikte Laika uzaya gönderildi. Ancak uzay aracının atmosfere yeniden giriş yapması planlandığı gibi olmadı ve Laika'nın hayatta kalması için gerekli olan koşullar sağlanamadı. Uzay aracı yörüngeden çıktığında Laika çoktan hayatını kaybetmişti. Laika'nın hikayesi uzay keşiflerinin başlangıcındaki insanların cesaretini ve uzaydaki koşulların insan veya hayvanlar üzerindeki etkilerini anlamak için yapılan çabaları temsil ediyor. Laika'nın fedakarlığı uzay keşiflerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak hatırlanıyor. Rusya'nın uzay programında kaplumbağalar da önemli bir rol oynadı. 1960'ların başında Sovyetler Birliği'nin uzaya canlıları gönderme çabaları sırasında kaplumbağalar da bu deneylerde kullanıldı. Öncelikle 1968 yılında Zond 5 adlı uzay aracıyla kaplumbağalar yani 2 adet Rus kaplumbağası diğer canlılarla birlikte uzaya gönderildi. Bu Ay yörüngesine gitmek için yapılan bir testti. Ay etrafında dolaşıp dünyaya geri döndü. Bu görev insanların Ay yörüngesine gitmeden önce uzaya canlı gönderilen ilk başarılı misyonlardan biriydi. Bu görev insanların Ay yörüngesine gitmeden önce uzaya canlı gönderilen ilk başarılı misyonlardan biriydi. Kaplumbağaların seçilmesinin nedeni dayanıklı yapıları ve uzun süreli stres altında yaşama yetenekleriydi. Uzay araştırmalarında bu özellikler önemli çünkü uzayda yaşam koşulları oldukça zorlayıcı. Bu tür deneyler uzaydaki ortamın canlılar üzerindeki etkilerini anlamak ve insanlar için güvenli, uzay seyahatleri için ise bilgi toplamak amacıyla yapılmıştı. Bu kaplumbağaların görevleri uzaya gönderilip orada geçirdikleri süre boyunca vücutlarındaki değişiklikler ve uzay koşullarına tepkileri gözlemlenerek değerlendirildi. Uzay araştırmalarındaki hayvan deneyleri genellikle tartışmalıdır. Çünkü canlıların bu deneylerdeki rolü etik ve insanlık değerleri açısından önemli bir konudur. Ancak bu deneyler uzay araştırmaları için o dönemde önemli veriler sağlamış ve insanlı uzay seyahatlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Daha sonra ise Belka ve Strelka insanlığın uzay keşiflerinde unutulmaz bir yer edindi. Belka ve Strelka, Sovyetler Birliği'nin uzay programı sırasında önemli bir rol oynamış olan iki ünlü uzay köpeğidir. 1960 yılında gerçekleşen bir uzay görevi sırasında uzaya gönderilen bu köpekler uzayda başarılı bir şekilde dönen ilk canlılar olarak tarihe geçmişlerdir. Belka ve Strelka, Sputnik 5 adlı uzay aracıyla 19 Ağustos 1960'da uzaya fırlatıldı. Bu görev, insanlı uzay uçuşlarının planlanması öncesinde canlıların uzaydaki koşullara nasıl tepki vereceğini anlamak amacıyla yapılmıştı. Uzay aracı yanlarında birkaç fare, birkaç solucan ve bitki tohumlarıyla birlikte 7 canlı taşıyordu. Belka ve Strelka uzaydaki 24 saatlik görev süresi boyunca çeşitli deneylere tabi tutuldular. Uzay aracı sorunsuz bir şekilde dünyaya geri döndü ve köpekler başarılı bir şekilde kurtarıldı. Bu görev insanların uzayda yaşamak için uygun olup olmadıklarını değerlendirmek, uzayda canlıların hayatta kalabilirliğini test etmek için önemli veriler sağladı. Belka ve Strelka'nın dönüşü Sovyetler Birliği'nde büyük bir sevinçle karşılandı ve bu başarı insanlı uzay uçuşlarına giden yolda önemli bir adım olarak görüldü. Köpeklerin dönüşü hem Sovyet halkı hem de dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılandı ve uzay araştırmalarında canlıların kullanımının etik ve teknik yönleri hakkında tartışmalara yol açtı. Belka ve Strelka'nın görevi uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildi, insanlı uzay seyahatlerinin ilerlenmesine katkıda bulundu. Bu süreçte hem de uzayın sınırlarını zorlayan bir diğer önemli isim olarak karşımıza çıktı. Uzaya gönderilmeden önce eğitim programından geçirilmişti. Bu program onun uzaydaki koşullara uyum sağlaması ve uzay aracının içinde yapması gereken görevleri öğrenmesi için tasarlanmıştı.
Maymunlar, insanların uzaya gönderilmesinden önce uzay araştırmaları için önemli bir rol oynamıştı. Çünkü onların fizyolojik tepkileri ve davranışları uzaydaki koşullara insanlardan daha kolay adapte olabiliyordu. Hem resmi adıyla hem Çin Amerikan Uzay Programı tarafından 31 Ocak 1961'de Mercury Redstone 2 görevi kapsamında uzaya gönderilen ilk maymundur. Mercury Redstone 2 görevi Hem'i uzaya gönderdi ve uzay aracının içinde çeşitli testleri gerçekleştirmesi istendi. Görev 16,5 dakika sürdü ve hem yer çekimi etkisi olmayan ortamda belirli görevleri başarıyla yerine getirdi. Uzay aracı başarılı bir şekilde dünyaya döndü ve hem kurtarıldı. Hem'in görevi uzayda canlı varlıkların yaşam koşullarına ve uzay aracı içindeki görevlere nasıl tepki vereceğini anlamak adına önemli veriler sağladı. Bu tür deneyler, insanlı uzay uçuşların güvenliği ve insanların uzayda yaşama kabiliyetleri hakkında önemli bilgiler sunmak için yapılmıştı. HEM'in katkıları, insanlı uzay keşiflerinin ilerlenmesinde önemli bir rol oynadı. Bizleri buraya getiren bu gizemli yolculukta uzayın derinliklerinde kaybolmuş bu unutulmaz hikayeleri keşfettiğimiz için mutluyuz. Uzayın sınırlarını genişleten ve tarihe iz bırakan bu canlıların hikayeleri insanlığın cesaretinin ve keşfetme arzusunun simgesi olmaya devam edecek. Belki de bir sonraki gizemi keşfedecek olan siz olacaksınız. Bilinmeyen olan bu merak bizi sonsuz bir keşif yolculuğuna davet ediyor. Unutmayın, gizem her köşede saklı. Bu yüzden yeni maceralara hazır olun. Bu tür videoların devamı için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.